Merhaba Kült TV'nin araştıran insanları. 18 yaşından küçüklerin izlememesi gereken bir videoyla sizlerle beraberiz. Bekaret, çoğu toplum için sembolikleşmiş bir değerdir. Her kültürde farklı bir yeri olan bekaretin, okült ritüeller için ise önemi bambaşkadır. Tarih boyunca gerek tapınma, gerekse isteklerin gerçekleşmesi adına yapılan birçok ezoterik ritüelde bakire kızlar kullanılmıştır. Stone Age'de çok eski çağlardan günümüze kadar gerçekleştirilmekte olan pagan ritüellerinin en önemlilerinden bir tanesi ekinoks döngüsü için yapılan pagan sabbat ayinleridir. Öncelikle çıplak vücutlarına baldıran otundan hazırlanan özel bir macun süren tarikat üyeleri çırılçıplak ateş etrafında dönmeye başlar ve bir süre sonra macunun etkisiyle farklı ve halüsinatif bir boyuta geçerler. Bu durum ateş tamamen sönene kadar devam eder. Ateşin sönmesinin ardından tarikat üstadı çemberin içerisine girerek müritleri etrafında dönerken bakire bir kız ile ilişkiye girer. Ritüel güneş doğmadan sonlandırılır. 1969 senesinde Anton Szandor LaVey tarafından kurulan ve şeytana tapınmayı ilk defa bir forma sokan Şeytan Kilisesi'nde de her ayın 13'ünde yapılan şeytana tapınma ayinlerinde pagan ritüellerinden esinlenilerek hazırlanmış olgular bulunur. Üyeler genellikle hayvan kemiklerinden yapılmış kadehlerle şarap içer ve uyuşturucu kullanırlar. Metal müzik eşliğinde baş rahibin iki yanında ve arkasında toplam 3 bakire kız çıplak olarak özel figürlerle dans ederler. Ritüelin sonlarında kızların vücuduna sürülen keçi kanı üyeler tarafından yalanarak temizlenir ve son olarak ortadaki kız ile baş rahip, diğer iki kız ise topluluğun iki seçkin üyesiyle ilişkiye girerek ayini sonlandırır. Paganist ritüeller pagan tanrılarına teşekkür etmek amacıyla yapılırken, satanist ayinler ise şeytana adak amacıyla gerçekleştirilir. Birkaç asır önce Japonya'da Büyük Himura ailesi kendi adlarını taşıyan arazide cehenneme açılan bir kapı olduğuna inanıyordu. Bu kapının bulunduğuna inandıkları noktaya Japonya'nın en esrarengiz yapılarından bir tanesi olan devasa boyutlardaki Himura malikanesini yaptırdılar. Kendilerini cehennem kapısının bekçileri olarak gören ailenin zamanla inançlarını aşıladıkları kişilerden hatırı sayılır bir mürit kitlesi oluştu. Malikanenin bodrumundaki gizli labirent ağından ulaşılan cehennem kapısının olduğu odada kapının mühürlü kalması için müritleriyle beraber yüzyıllarca kaçırdıkları bakire kızları şeytana kurban ederek ritüeller yaptılar. Himuraların küçük kızı bir gün ansızın ortadan kaybolunca aile reisi tüm müritleri ve ailesini öldürerek intihar etti. Bölgede yaşayan yerlilerin yaklaşmaya korktuğu bu uğursuz mekan bir süre atıl kaldı. Ryozo Munakata adlı bir araştırmacı 8 kişilik bir ekiple malikaneyi araştırmaya gitti. Fakat ekibiyle beraber hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Polis memurları mekanı araştırmak yerine istifa etmeyi tercih ettiler. Bir süre sonra Junsei Takamine liderliğindeki bir grup maceracı aileleriyle birlikte malikane civarına taşınarak incelemeler yapmaya başladılar. Kısa bir süre içerisinde araştırmacılar aileleriyle birlikte arkalarında hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Günümüzde oyunlara ve filmlere konu olan Himura Malikanesi gizemini halen korumaktadır. Kanlı kontesti anılan Elizabeth Bathory, eşinin ölümüyle bunalıma girmiş ve kendini büyücülüğe adamıştır. Sarayda yaptığı şeytana hayvan kurban etme ayinleri, yaşlılık korkusuna kapılmasıyla bambaşka bir hal almıştır. Bir gün hizmetkarı olan genç bir kız, saçlarını tararken canını acıtması üzerine ona öyle bir tokat atmıştır ki, genç kızın yüzünden düşen bir damla kan kontesin ellerine dökülmüştür. Kontes bu kanla kızın gençliğini ve güzelliğini aldığını zannetmiş ve uşağına emir vererek kızın bütün kanını bir küvete doldurtup kan banyosu yapmıştır. Sonrasında iyice yoldan çıkan kontes, 612 bakire kızı kaçırtıp bu kızlara tepesinden asılı bir kafeste işkence çektirmiş, kafesten akan kanlarla ise duş almıştır. YouTube'un yenilenen arayüzünü kullanarak bir uygulama başlattık. Bir videonun yayınlanmasından diğer videonun yayınlanmasına kadar olan süre zarfında en çok beğeni alan yorumu sabitle seçeneğini kullanarak videonun yorumu haline getiriyoruz. Bu bağlamda diğer araştıran insanların da yorumunuzun içeriğine göre sizlere ulaşabilmesi adına Instagram adresinizi yorumunuzun sonuna eklemenizi tavsiye ederim. Kült TV'ye destek olmak için videoyu Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşmayı ve abone olarak araştıran insanlar topluluğuna katılmayı unutmayın.
Bir başka videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.